Geldi, şimdi deneyeceğiz. Baba siz bu garibim Oh la la, very little. Hay. Böyle ahtapot, somun. Mesela şu somun 130'lik, şurada bir meyve 50 baht. Yani 40 küsür lira, 45 falan. Evet, olay burası. Ne işim var lan burada? Görünce çok ciddi mutlu. Ha şöyle ortam işte. Bak. Ortam bu, ambiyans. Genelde bu tarz bunların hepsi şöyle, bu ahtapot eti sanırım. Bu çok sıcak. Yengeç, nefes nefese kaldım, kusura bakmayın. 100 lira şöyle, bardağı 90 lira falan. Bu da 100 lira böyle. Ha? No. One water. Çok sıcak ya, bayağı güneş yedim. Güneşin altında durdum. Gözlerime kadar acıyor. Neyse şu an Patong'a geldik. Şimdi burası normalde gece çok ciddi derecede hareketli bir yer. Biz buraya bilerek gündüz geldik. Çok güzel bir cadde var. Şeydeki bu Pattaya'daki Walking Street gibi çok güzel bir cadde var. Oraya gideceğiz. İsmini unuttum şimdi. Bakarım ismi neydi. Şimdi birkaç yemek söyledik. Yengeç mengeç garip garip şeyler yedirecekler bana. Bakalım. Geldi, şimdi deneyeceğiz. Baba siz bu garibim hayvanın nesini yiyorsunuz oğlum? Bunun ne eti var ne bir şeyi var. Hadi ahtapotu anladık, yine soğan halkasına falan çevirmişsiniz de bu garibimin ne suçu vardı? Bunun nesini yiyeceğiz oğlum biz? Bu kıtır kıtır bir şeydir şimdi. Bunun nesini yiyorlar böyle, ben anlamadım ki. Yemin ediyorum var ya, şunlara odun versen baharata batırır yerler. Böyle yeniyor dediler de yenmez yani bu. Bu da ahtapot. Bildiğin ahtapottan soğan halkası yapmışlar. Çok sıcak. Bu yenir. Bu geçerli. Şöyle burada yemek, alışveriş ve barlar falan var. Şöyle ufaktan göstere geçeyim buradan ya. Abi yengeç yemek nedir? Midem bulandı yemin ediyorum ya. Zaten bir tadı tuzu yok ya. Bildiğin balığın kılçığını yiyormuşsun gibi düşün ya. Katır kutur. Neyse. Midem bir soda moda da yok diye midem biraz kendine gelsin. Hello. One second. Camera. Yes, camera. Oh la la, very little. Hi. This one is 450. And I show you, this is good cotton. 450. Yes. Take picture here. This Yeah. 460 lady. 450, 450, 400 lira falan. 400. Yes, discount price. You look mirror. 400, yani 390'a falan indirdi What işte. do you say? I don't understand. For my YouTube channel. Oh, YouTube channel. Yes. Hı? Okay. Utandı. Mesela turist fiyatı, yani ona göre, ona rağmen o üstündeki kıyafet 390 lira yani. Türkiye'de de minimum o fiyata alırsınız, minimum. Ki gerçekten hani burası biraz pahalı bir nokta. Lokal yerlerde çok daha ucuz. Son 350'de anlaştık ama başka yerlere bakacağız dedik. Çok tatlı bir kadın. Ha, Japon. Çok tatlı bir kadındı sağ olsun. İyi ilgilendi. Japon. How much? But I don't know. Hello. Şöyle bir Japon forması var. Bakayım eğer pahalı değilse. How much? Japan. It's Japan. Japan. Yeah. 850 rather. This good one, yeah. Good 850. quality, yeah. Special one. Okay, thank you. Thank you. How Have a much, nice day. brother, how much you give me? I only ask. You, oh, I only ask. Thank don't you. need to buy. Yeah, I only ask. I can discount, yeah.
Thank you. Thank you. 650. Kaç en son şeye düşüyor. Fiyatı beğenmeyip dönünce kaç istiyorsun yani? Kaç verelim falan filana dönüyor konu. Yani 300'den açsan kapıyı ona göre pazarlık yapacak. Ben sadece sordum yani Japon formasını ne yapacağım? Aha, bizim Türkiye formasını getirmeyi unuttum ya. Çantama çoğu şey koymamışım ya. Hiçbir şeyim yok. Ne havlularım ne başka bir şey, hiçbir şey koymamışım. Şortum, mortum hiçbir şey yok içinde. İnsan enstrümanını unutur mu ya? Onu bile unutmuş. Burası da dışarısı. Hello. Burada güzel bölgeler var. Yani Phuket'in her bölgesi ayrı güzel. Tavsiye ederim. Ha, we can check. If cheap, I want. Yani dediğim gibi 300 lira yani 300 baht falan o kıyafetler için normal. 300 hello 300'den fazlasını veriyorlarsa pahalıdır. Hi. Şöyle bir lif bakacağız. Lifini kaybetmiş. Burası muhtemelen Hindistanlıların ha. Oğlum, bu nasıl 99 GB oldu bir anda? Normalde daha düşüktü bunun şeyi. Ha 100 saniyem kalmış benim. Yok 100 dakikam kalmış. İyi sıkıntı yok. Neyse çok böyle ufaktan çekeceğim çünkü kameranın ya ben de diyorum o nasıl 100 GB 50 GB'lık alan kalmıştı. 100 dakikalık şeyim kalmış. 100 dakika da tutmaz ya. Neyse. Az önceki yerde içeride kamerayı kapattılar yasak diye. İşte bir tane lif aldık bu yıkamak için olan var ya. 59-60 bahtı işte yaklaşık 50 lira falan tam fiyat şimdi onu hesaplayamam. 50 lira. Mango sorduk bir de biraz pahalıydı 150. Değil de biz motosikleti unuttuk yürüyoruz ya. Fakirliğe öyle alışmışız ki anasını satayım bir aracımız olduğunu unuttuk. Bayağı bir yürüdük. Sonra benim lan dedim biz bir şeyi unuttuk ama neyi unuttuk yani bir eksiğimiz var yani. Thank you, thank you. Motosiklet sonradan geldi aklıma. Şimdi motosiklet ağır siklete doğru yürüyoruz. İstanbul'da da yapmıştım ya o zaman bizim dükkanda işte paket servise çıktım akşam. Geldim dükkana neyse aradan yarım saat geçti. Amcam dedi paket var. Lan baktım motor yok. Ya kapının önünde gözümüzün önünden çalamazlar ya motoru. Hadi ben aşığım amca sana ne oluyor? O da farkında değil. En son aklıma geldi pakete çıktım. 4-5 farklı yere gitmiştim. Nereye bıraktığımı da hatırlamıyorum. Yemin ediyorum bir saat sokak sokak gezdim motoru aradım. Motorla gitmişim yürüyerek dönmüşüm. Yolda başka bir pazar dikkatimizi çekti. Burası Malin Plaza. Her türden şeyler var. Yiyecek, içecek, kıyafet. Böyle ahtapot, somun. Mesela şu somun 139 somon steak. Burası Müslüman. Helal Muslim food. Tavuk vesaire var. Onlar da 50'den başlıyor. Mesela şunun tanesi 70. Şu 100. Şurası tanesi 40. 3 tanesi 100. Öyle yemekler var. Mesela şurası 80. Değişiyor. Tavuklusu 80, balık ürünlüsü 100. Burada yine 80. Ya bizim parayla 60-70 liraya burada çok rahat karnınızı doyurursunuz ki burası Phuket. Pahalı yani. Ha bunu da ilk şeyde Kamboçya'da görmüştüm. Burada böyle oturuyorsunuz, ayağınızı sokuyorsunuz, balıklar gelip ölü derinizi mi yiyor? Bilmiyorum artık. 15 dakikası 100 baht. Come. Here. Hani biz sülüklere falan ayak batırıyoruz ya bu da ona benzer bir şey. Farklı ama bu işte ölü deri ayak derisini mi ne yiyor öyle bir şey işte. Anlatmışlardı da çok saçma geldiği için dinlememiştim. Mesela kokteyller var mesela viskili. Şöyle Black Label 140, Red Label 130 barda şu şekilde. İşte Jack Daniels var 140, GB var, Chivas var, Chivas 140 kokteyli. Yani Phuket'te fiyatlar bu yönde.
Kyo kyo. Yes, good. But small. Small, maybe have large, medium. Ha, here small. Okay, okay, now I understand. Okay. I now understand. Şöyle hediyelik eşyalar vesaire de var. Burası yine bir tık serin. Dışarısı çok sıcak ya. Yani bir şeyin fiyatını sorduğunuzda minimum kapıyı 300 bahttan açıyorlar. Minimum. Değişiyor kalitesine göre. Ya da sizin tipinize, İngilizcenize göre değişiyor. Ne kadar yabancıysanız o kadar pahalı. Ya mesela Kyo çekik gözlü ona 300 dediği şeyi normal Avrupalı tipli birisine 500 dedi yani. Oy. Evet. Ah, here, Kyo. If you want, you can check. Hello. You want? Aslında kıyafetler güzel, rengarenk. Her türden gibi de birçoğu da şey ya, benzer. Öyle çok bir mağazada olan diğer mağazada da tamamen aynı gibi bir şey yani. Öyle çok farklı bir şey satmıyor kimse. O tek tip turistik bölgelerden nefret ediyorum ya. Bir şey bir kere tutunca diğerleri de aynısını yapıyor. Oğlum bir şey ekle üstüne, farklı bir şey koy, yok. Hepsi aynı şeyi yapacak illa. Sürü mantığı. Malim Plaza'ydı herhalde ismi. O da bu kadar. Şurada bir meyve 50 baht, yani 40 küsür lira, 45 falan. 2 meyve 60, bir 3 70, böyle smoothie. Erdoğan ejder meyvesi bu işte. Ulan o kadar gördüm, hala yemeye cesaret edemiyorum ya. Burada bile pahalı yani. Bir tane şu rambutandan aldık. Bir de papaya 50 100 baht. Birer bardak smoothie. Gayet ucuz bence. Türkiye'de çok pahalı ya. Ya bir de çürük meyveleri koyuyor pezevenkler bilerek. Mesela şöyle portakal, muz 60 lira ikisi. Şöyle. Her türlü meyve var. Elma, üzüm. Nasıl üzüm? Plastikmiş lan, ben de diyorum o nasıl üzüm öyle. Yani çok iyi ve kaliteli bir tadı var. Ben gerçekten beğendim, 10 üstünden 10 yani. Evet, şu an plaja geldik. Biraz plajda yürüyelim. Sıcak ama güzel. Tek sorun, Tayland'da ilk defa yaşıyorum bu durumu. Çok rahatsız ediyorlar bir şey satmak için. Yani mesela bu durumu Tayland'da ilk defa yaşıyorum diyebilirim. Normalde Tayland'da kimseyi rahatsız etmez böyle bir şey satmak için. Gelip önünü kesip bir şey anlatmaya çalışmaz. Ya ben denk gelmedim. Birçok yerinde bulundum Tayland'ın. Her yerinde bulundum bu arada. Yani bu durumu hiç yaşamadım. İlk defa yaşıyorum. Evet, plaj böyle. Burada jet skici var. Jet ski de kiralıyorlar. Ve muhtemelen bunlar bizim from. Yok, Arap. Mustafa Kayyim. Araplar. Abim jet ski'yi götürüyor mu, getiriyor mu, ne yapıyor? Ama güzel bir olay ya. Bir gün böyle
Param olduğunda ben de bineceğim. Şu an gözüm yemiyor onlara o parayı vermeyi. Gözüm görmüyor yani onu. Plaj böyle işte. Evet, olay burası. Şurası marihuana falan sattıkları yer. Oğlum benim kameram mı kirlenmiş ya? Bir saniye. Evet. Kameram kirlenmiş. Ben de diyorum niye öyle çıkıyor? Yeah. Bu sokak Avrupalıların genel evi. Tövbe tövbe. Çoğunlukla Arap var ama şu an. Her yerdeler var ya. Şöyle grup grup yürüyenlerin hepsi Arap. Bunlar da burada çalışan bizim enayiler, böyle kadın gördüm sanıp içeri gidiyorlar. Şey sanıyorlar hani bizim bar sistemi var ya, kızlı erkekli ortam olur. Çoğu öyle sanıyor, içeri gidiyor. Hepsi oranın çalışanı yani. Buralarda öyle bardan, pub'tan birini düşürme şansın yok. Ha, düşmüş olabilir, ayrı bir konu. Ama o kişi oranın çalışanıdır yani. Sana özel bir durum değildir yani. Şu an normal, bu bir hareket değil yani. 1-2 saat sonra burada böyle insandan yürüyemezsin. Şunlar dışarı çıkıp dans edecekler falan filan. Akşam burada oluruz herhalde ya, bilmiyorum. Şu an bir AVM'ye girdik. Burada aslında bir olayımız yok. Daha çok serinlemek için girdik. Dışarısı çok sıcak. Kıza da alıştırdım. Girer girmez dönüp bana diyor cennet. Dedim cennet cennet. Ama cidden dışarısı çok sıcak ya. İnsan artık harbi mayışıyor. Hele ki farklı bir coğrafyadan geliyorsanız, alışık değilseniz daha sıkıntı. Oh. Bayağı ısındı hava diyeceğim. O ne lan? Şaka yapıyorsun. Senin dalgalanışına kurban. Kim var orada? Bak. Bizim bayrak. Oğlum ne işin var lan burada? Görünce çok ciddi mutlu oldum. Beklemiyordum. Oha. Şaka yapıyorsun. Ya birçok ülkenin var aslında. Bizimki yoktu. Hiç de beklemiyordum. Yani öyle bir düşüncem de yoktu, olur diye yanlışlıkla fark ettim. Şöyle oturup 10 saat dururum ya burada. En son nereye kadar çektim hiç hatırlamıyorum ya. Neyse. Burada normalde gece hayatı böyle 9 gibi başlar. Hani ortam diyebileceğimiz, hareketli olabilecek gece hayatı. Şu anda vardır. Şu an saat 7:30. Ama şu an biraz da aileler var ya. 9'dan sonra tamamen böyle aileler çekilince daha hareketli oluyor her şey. Ama bizim o kadar vaktimiz yok herhalde ya. Bilmiyorum, ben çok yorgun hissediyorum kendimi. Ciddi derecede yandım bugün. Motoru kiralamaya gittim. Yani giderken de 40 dakikalık bir mesafe yürüdüm yani. Ve yürüdüğüm yer full rampa, güneş vuruyor. Yani yorulmak değil de çok yandım. O yanmanın yorgunluğunu atlatamıyorum yani. Çok dehşet yandım. Bir de benim güneş alerjim var. Çok ciddi vuruyor beni. Şu an var ya, ne kadar görünüyor bilmiyorum ama kıpkırmızıyım. Şöyle kollar kıpkırmızı. Neyse, şöyle biraz da buraları şey yaparak oraya geçelim. Son o sokağa da çekeyim, biz dönelim. Bu caddenin ismini bilmiyorum ama Phuket'in Walking Street'i bitince hemen sağında bu cadde başlıyor. Burası çoğunlukla böyle Müslümanların olduğu yer diyebilirim. Yani Müslümandan ziyade Arapların olduğu yer diyebilirim. Buradaki işletmelerin çoğu, hatta Yemenliler diyeyim yani. Direkt şey yapmayayım da genelde Araplar var. Ama hani büyük çoğunluğu Yemenli. Bu sokakta takılanlar da genelde Arap. Öyle söyleyeyim. Boş insanlar ya. Bak tiplerden zaten nereli olduğunu ayıkırsın. Hayatımda o kadar boş beleş bir ortam görmedim. Bak bunların hepsi Yemenli Arap. Bak.
Lan nereyi çekiyorum ben? İşletme de zaten Yemen. Şöyle. Bu sokakta olanlar da Arap, Yemen bu arada. Yani onlar burada takılıyorlar genelde. Döner möner her şey var. Şu tarz masaj ayağına pompiş ortamları da var. Ya var ya, şuralarda takılan insanlarla selam sedayı kesin, yemin ediyorum. Şuralarda oturup vakit geçiren insandan ben her şeyi beklerim. Şu masaj salonları bir de şu konslu mekanlar var ya. Oralarda oturan insanlardan ben her şeyi beklerim yani. Samimi söylüyorum, bir tecrübedir bu. Hiç yanılmadım bu konuda. Yani ne kadar iti, uğursuzu, sapığı varsa o ortamdan çıkıyor. Bu benim şahsi düşüncem. Saygı duyarsınız, duymazsınız, o da sizin bileceğiniz iş. Ama ben gördüğüm kadarını söyleyeyim. Şimdi birazdan o sokakta size ortamı da göstereceğim. Ne demek istediğimi daha çok anlayacaksınız. Tamamı sapık. Zaten çoğu şey böyle. Artı 50 Avrupalı yani, anladın mı? Adamın artık olayı dilde sadece. Gelmiş orada takılıyor. Abi burada çok Türk var bu arada. Yani yerli de var. Yerli dediğim yaşayan da var. Turist olarak da var. O yüzden ben konuşurken sağdan soldan arada bana bakanlar oluyor, Türkçe konuştuğumu fark edince. Ya Araplar falan da çok Türkçe biliyor. Burada özellikle yani tercih meselesi, tabii ki de ladyboylara çok dikkat edin. Millet nasıl ayıkmıyor onu da anlamış değilim. Yani adam diyor ben anlamıyorum falan filan. Yok, kadın gibi hikaye lan, bildiğin işte belli yani. Vücut yapısından, konuşma tarzından, yürüyüşünden, her şeyinden belli. Şimdi bunu Avrupalı anlamaz. Niye bu kadar ağzıma sokuyorum onu da bilmiyorum. Yani aslında 1-2 saat sonra burada daha canlı başlar gece hayatı. Şu an biz o saate kalmayız diye düşünüyorum. Şöyle, zaten buradan geçmiştik herhalde, videonun başında öyle, aynen geçmiştik. Bir de gece halini görelim. Şimdi Türkçe konuştuğum zaman bana bakıyorlar, utanıyorum, yanımda Türk çift var. Normalde bu olayı aşmıştım. Farklı ülkedesin ya, kimse ne bok dediğini anlamıyor. Ama işte az önce yanımdan Türk yaşlı bir çift geçti. Zaten Türk olduğunu ben eyvallah konuşmasından değil de bana bakmalarından anladım. Utandım. Thank you brother. Thank you. Thank you. Burada böyle satıyorlar. Mesela bak 200 baht, 300 baht. Bunlar marijuana. Burada ne yapıyorsunuz lan? Dans mı ediyorsunuz? Ha, Michael Jackson gelmiş. Bir de bugün çarşamba. Bir de bugün only little. Bir de bugün çarşamba, yani hafta içi, bir de onun farkı var. Hani buraya cumartesi, pazar falan gelseniz daha canlı ortamlar var. Yani mesela şuralara oturup içenle ben selamı sabaha keserim kral. Her türlü boku da beklerim yani. Şu ortamda ne işi var oğlum, kendini bilen bir insanın. Ya tabii tercih meselesi ama yani bu ortamda alabileceğin en büyük haz ace, anasını satayım. Burada var ya, solunum yoluyla ne kadar cinsel hastalık varsa bulaşır adama. Ama ambiyans güzel. Ha, şöyle ortam işte. Bu ablacıklar worker. Ambiyans güzel ama. Lan ben de öküz gibi gözlerine sokuyorum kamerayı, Suriyeli gibi. Burası Honey Bar. Honey. İsminden bile ne demek istediğini belli ediyor zaten. Yok ya, ben çok tiksiniyorum bu ortamlardan gerçekten. Düşüncesine kapılmayın. Buradan kız düşürürüm. Yok. Full ticari. Burada duygusal bir şey yok. Her şey ticari. Bu sözü ben nerede duymuştum daha önce? Neyse. Burada her şey ticari. Mesela hayat kadını tarzı bir şey olmasa bile seni bir bara, bir kafeye götürecek. Orayla anlaşmalı mesela. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Hani çok ses var. Burası bir tık daha normal bir bar.
Şarjım çok az yine. Ve kamera ciddi şekilde doldu ya. Ha bak. Ortam bu, ambiyans. Genelde bu tarz konsept yerler açılıyor akşama doğru. Ama şu an o ortam çok yok. Yanımda arkadaşım olmasaydı tek tek işlerine girer video çekerdim de şimdi yanımda arkadaşım var, ayıp olur. Yemin ediyorum leş gibi ter oluyor. Yemin ediyorum Ankara pavyonları buradan daha iyi. En azından çıkar 2 misket oynarsın. Ha bak şu ortamlarda vakit geçiren adamdan ben her boku beklerim. Tamam mı? Samimi söylüyorum, evimin önünden geçirmem. Ha. Bunların hepsi kons. Evet. 1-2 saat sonra buralar daha canlı oluyor. Biz o saate kalmayız ya. Hem bir de çevirmeden de korkuyorum. Biraz daha geç olmadan gideyim çünkü uluslararası ehliyetimiz olmadığı için yemin ediyorum sakata getirirler bizi. Hayır, kendi cezamızı geçtim, motora da ceza yazacaklar. Yani bir çok güzel 5-10 binlik olur. Gideriz, zaten 3 kuruş para var cebimde. Onu da Tayland polisine veremem. Sorry. Evet, benim kumarım burada biter. Gecenin sonuna geldik. Şu an saat 10 falan oldu herhalde. Tam emin değilim. Şu an yatmaya gidiyorum. Ciddi derecede yoruldum. Ama Tayland hakkında söyleyebileceğim ciddi derecede ucuz. Samimi söylüyorum, hiç bu kadar ucuz bir yer görmemiştim. Phuket için söyleyeceğim, Phuket artı 50 ortamı, yani yaşlıların takıldığı, yaşlıların mesken tuttuğu bir yer. Genelde işte emekli Avrupalıların takıldığı bir alan. Arap gençlerinin bir de emekli Avrupalıların takıldığı bir yer. Yani Phuket'te böyle çok da tavsiye etmem. Yani gelin görün ama çok uzun süre takılmanızı tavsiye etmem. Mesela Bangkok çok kötü yanmışım ya. Domates gibi olmuş. Bangkok çok daha genç bir ortam. Ha evet. Mesela artı 40 ortamlarda takılmak istiyorsanız ayrı bir konu. Bunun için de gerçekten söyleyebileceğim en iyi yer Phuket. Yani tam böyle onlarlık ortam var böyle. Ama mesela genç kafasıyla düşünüyorsanız yaşınızın kaç olduğunu hiçbir önemi yok. 20 yaşında olup da o ortamda takılmak isteyen de var. 50 yaşında olup da genç ortamında takılmak isteyen de var. O yüzden hani daha olgun bir ortamda takılmak istiyorsanız yaş olarak, onlar olgun falan değiller. Phuket iyi. Onun dışında Phuket'i tavsiye etmiyorum. Yani Tayland'ın adaları daha iyi. Phuket dışında mesela Koh Samet, Koh Samui, Phi bir sürü ada var böyle. Onları tavsiye ederim.
hani böyle gezeyim, göreyim, kültürleneyim diyorsanız da Chiang Rai, Chiang Mai taraflarını tavsiye ederim. En güzeli oralar aslında. Serin bile, biliyor musun? Oralar sıcak olmuyor yani. Oralar gayet 10 numara serin. Neyse, günün sonuna geldik. Devam eder miyim yarın bu videoya bilmiyorum. Muhtemelen bu son olur ama devam ediyorsa bitmemiştir. Kanalı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncenizi paylaşın. Düşünceleriniz benim için gerçekten çok önemli. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsanız görüşürüz.